Türkiye. You good? Pan? Pan. Good. Cigarette. Name? Mr. Dagreshan. Dangleşan. Dagreshan. Burak. Nice to meet you. Türkiye. Dostlar şu an Bangladeş'in bir yerel pazarındayım. Dakka'dayız, başkentteyiz. Burası tam bir karmaşa yani. Aradığım yeri buldum. Bu videoda hep birlikte Bangladeş'te, Dakka'da bir yerel pazar gezeceğiz. Bakalım burada ortam nasıl? Neler yiyorlar, neler pişiriyorlar, neler satıyorlar, nasıl bir kaos, karmaşa var? Amcamız, abimiz burada pan satıyor. Onunla birlikte videoya giriş yapmış bulunuyoruz. İyi seyirler. Bu kütüğün üzerinde eti parçalıyor. Artık hangi kısmı istiyorsanız. Eyvallah. Sakallarını sürüyor abi bana. Sende de var, bende de var. Restorana gittiğinizde bunu yiyorsunuz işte arkadaşlar. Buradan alıyorlar. Yani şimdi bunu gördükten sonra nasıl yiyeceksin? Yiyemezsin ki. İştah kapanıyor. Plastik var. Meyve artıkları var, balık artıkları görüyoruz. Bir sürü bir şey var. 68 bin liraya bırakıyor bunu şu an. Pazarlık yapsam belki daha da uyguna gelir ama 68 bin lira arkadaşlar bu. Balık kokusu, hayvan kokusu, hepsi birleşmiş, et kokusu. Garip bir senkron olmuş, harmoni olmuş. Burada takkisi var, telefonu var. Cebi burası bak. Telefonu da burada tutuyor bak, cebi. Gördüğüm tek yemekçi burasıydı arkadaşlar. Şöyle yağda bir şeyler kızartıyor. Buraya koyuyor, buradan alıyorsunuz. Orada mercimeği var, bir şey var, patatesi var. Gerçekten Dakka'nın kendine özgü bir kokusu da var diyebilirim yani. Ne olduğunu kestiremediğim bir koku var. Çok ama çok ağır bir koku arkadaşlar. Yani nefes almanızı inanılmaz güçleştiriyor. Zaten basık bir hava var. Muson dönemindeyiz. Eylül ayındayız. Burası Eylül ayında muson döneminde birazcık yağışlı oluyor. Nasıl oluyor? Günün belli saatlerinde böyle bir yağmur yağıyor. Sonrasında hiç yağış yok. Ama tabii o yağış ara ara artıyor, azalıyor. Tabii mevsime göre, aya göre değişiyor. Gezmenizi zorlaştıran bir hava oluyor ama onu söylemem gerekiyor. Şimdi bu yerel pazarın olduğu bir mahalle, bölge diyeyim buraya. Bir böyle sokakta pazar kuruyorlar. Bir de sanırım şöyle iç kısma gireceğiz. İç kısımda pazarlar var. Tezgahlar var. Dışarıyı bir göstermek istiyorum sizlere. Genelde şöyle meyve falan satıyorlar burada. Görebiliyoruz. Şöyle ananaslar var. Bayağı bol bol değişik değişik meyveler var arkadaşlar. Tropik meyveler var. Şöyle göstereyim. Çikita muzlar var. Banana. Çikita muz. Böyle muzlar var arkadaşlar. Gayet lezzetli oluyor. Greyfurt tarzı buna Cambura. Martur. Bunu şeyini unuttum. Tayland'da bir şey diyorlardı buna. Unuttum. Bildiğimiz Greyfurt'un biraz daha farklı versiyonu arkadaşlar. Bir tık daha büyük. Türkiye. Türkistan Müslüman. Müslüman. Bay. Eyvallah. Sakallarını sürüyor abi bana. Sende de var, bende de var. Your name? Muhammed İsmail Hüseyin. Amarnam Burak. Amarnam Burak. Muhammed Burak. Burada genelde isimlere Muhammed ekliyorlar. Önce Muhammed, sonra kendi isimlerini. Muhammed İsmail Hüseyin. Nice to meet you. Are you from Türkiye. Eyvallah. অবশ্যই বাংলাদেশের ভালোবাসা আছে তুর্কির জন্য। Eyvallah abi. Donnavat abi. Donnavat. মসজিদ আল্লাহু আকবার সালাতুল Aha. টুপি এই যে Abi ne gösterecek? He. Evet. Buranın halkı çoğunlukla Müslüman arkadaşlar. O yüzden yanında takkisiyle geziyor amcamız. Bakın burada takkisi var, telefonu var. Cebi burası bak. Telefonu da burada tutuyor bak, cebi. Burayı katlıyor, koyuyor, o cep oluyor. Namaza gideceği zaman takkisini takıyor, abdestini alıyor, namazını kılıyor, geri geliyor. Şu an Bengalce konuşuyor arkadaşlar. Buranın yerel dili Bengalce. Amcamız da burada greyfurt satıyor ekmeğinde. Görüşürüz. Donnavat abi. Eyvallah. İnsanlar çok sıcakkanlı burada arkadaşlar. Yani dil tutmuyor. Çok az İngilizce biliyorlar. Hatta o İngilizcelerini bile anlamıyorsunuz aksandan kaynaklı olarak ama beden diliyle güler yüzle bir şekilde anlaşmaya çalışıyorsunuz. Yani benim yaptığım o. Maksadım sizlere buradaki ortamı göstermek. Nasıl bir ülke burası onu göstermek.
Ve insanlarını tanıtmak, kültürünü tanıtmak. Amacım bu. Dışarıda böyle sepetlerin içerisinde artık hangi ürünü varsa onu satıyorlar arkadaşlar. Şöyle ufaktan pazarın içine de girelim. Selamünaleyküm. Nasılsın? How are you? Good. আপনি কেমন আছেন? গুড মর্নিং, গুড Good. Good morning amca. How are you? আমি ভালো আছি। Amcamız burada papaya. Papaya satıyor. Çok lezzetlidir. Mango ile papaya karışımı güzel. He, bu lava. Lavaymış bu da arkadaşlar. Şeyin avokadonun bayağı büyüğüne benziyor. Donavat. Donavat. How are you? Bakın insanlar gelip de hemen tokalaşıyorlar yani. Eyvallah. আপনি কেমন ভালো আছেন? Güzel güzel. Good good. Şöyle pazarın içine ufaktan girelim. Çok ağır bir koku var burada da bu arada. Sanki şey böyle hayvan pazarları olur ya, orada bir koku yayılır. Tezek kokusu, hayvanların kokusu birleşir, farklı bir koku oluşur ya. Ona benziyor burası da. Selamünaleyküm. Oo, ortam şahane burada ya. How are you? I'm good. How are you? How are you? Bak ağızları şey, amcanın bak ağzı kırmızı arkadaşlar. Bu pan. 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 Abinin ağzı da bakın pan. Dişlere bak pan. Atıyorlar onu tamam mı? İşte böyle bir karışım o. Yaprağı sarıyorlar, çiğniyorlar filan, tükürüyorlar. O yerde var mı göstereceğim. Yerde varsa kırmızılık göstereceğim ama yok. Ağızda bir kırmızılık yaratıyor tamam mı? Onu tükürüyorlar. Al, buranın kültürü o yani, bu coğrafyaların kültürü. YouTube from Türkiye. Türkiye. Neşeliler ya, güler yüzlüler. Türkiye. Türkiye. Aha. Nice to meet you. Bye bye. Burada takılıyorlar kendi hallerinde, işte ürünlerini satıyorlar, hayatlarını bir şekilde geçindirmeye çalışıyorlar. Çok yoksullar arkadaşlar, gerçekten yoksullar. Hello. Herkes selam veriyor. Bir kere burada yani yabancısınız, o dikkat çekiyor. Bir de elimde kamerayla geziyorum, o daha da dikkat çekiyor. O yüzden herkes geliyor, tanışıyor, tokalaşıyor. Abimiz orada hamallık yapıyor, bir şeyler taşıyor, ekmeğini kazanıyor. Selamünaleyküm burada kapı açar arkadaşlar. Ülkenin çok ciddi bir kısmı Müslüman. Hristiyanlar, Budistler ve neydi diğer grup ya? Unuttum adını. O kadar sıcak var ki insan gerçekten ne söyleyeceğini bilemiyor. Selamünaleyküm. Bak burada acı biberler var. Zehir bak. Bir de yeşil ışığı vurmuş buraya. Zehir bunlar. Bu çok acı arkadaşlar. Yemekleri var ya, öyle böyle bir acı değil. Ben de maviye döndüm, uzaylıya döndüm ya. Ne olmuş senin suratına? Ne olmuş? O replik geldi aklıma birden. Good. Türkiye. Eyvallah. Yani azınlık olarak da işte Hristiyanlar, Budistler ve gelmedi aklıma, neyse. O gruplar var. O yüzden selamünaleyküm burada kapı açıyor arkadaşlar. Bakın hepsi farklı renkte. Bak ortama bak, mavisi var, yeşili var. Good. Abi bir beden diliyle beni de çek yaptı. Burada kırmızı var. Pavyon dolmuşlar olur ya, onun gibi ha. Fark ettiyseniz ama eğer sattığı şey meyve sebze yeşilse yeşil renk. Bak mesela soğan satıyor burada, kırmızı ya da sarımsı renk şey koymuş, ışık koymuş. Sarımsak satıyor, beyaz renk koymuş bakın. Bayağı ilginç bir pazarmış burası yalnız ha. Burada böyle tartıyorlar, hemen çuvallara koyuyorlar. Belki de başka pazarlara toptan satıyorlar, onu da bilemem şimdi. Öğrenmek gerek onu. Hello, selamünaleyküm. I'm good, how are you? Türkiye. Türkiye. Bangladeş'te nice. Gel, oturayım gel. My name is Burak. Bangladesh. Ba- Very nice. Bangladesh nice. 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 Bangladesh nice. Türkiye. Türkiye. Suudi diyor. Türkiye. Soğan satıyorsunuz. Onion.
Onion is district Pabna. District Pabna. Tamam. Farklı bölgelere satıyorlar. Doğru tahmin etmişiz. Good. Salary good. Salary good. Şeyi sordum. Kazancınız iyi mi diye sordum. Ufak ufak çevireyim ben size arkadaşlar. Ha bak hemen satış yapıyor. Tamam o satsın. Thank you. Thank you. Arkadaşın ekmeğine mani olmayalım. Thank you. Burada tavuklar var arkadaşlar. Bu tavukları alıyorlar, seçiyorsunuz, tamam mı? Tartıyorlar kilo usulü. Kaç kilo geliyorsa ücretini ödüyorsunuz. Burada da hemen kesiyorlar, tüylerini yoluyorlar, size veriyorlar. Yemeğe hazır hale getiriyorlar yani, öyle söyleyeyim. Siz eve gidersiniz, artık yıkarsınız, biraz daha temizlersiniz, sonra pişirir yersiniz. O hale getiriyorlar. Hemen oranın arkasında kardeşimiz buralara özgü baharatları satıyor. Şöyle göstereyim sizlere. Buradaki yemekler aşırı baharatlı arkadaşlar. Ve hatta acı da diyebilirim. Yani bazen mideniz kaldırmıyor gibi bir durumla karşılaşabiliyorsunuz. Alışmaya çalışıyoruz. Normal bir baharat, normal bir acı değil yani. Ben gerçekten yemek yerken zorlanıyorum diyebilirim ama alışacağız. Gittiğimiz ülkelerin yemek kültürüne alışıyoruz. Kendi kültürlerini öğrenmeye çalışıyoruz, alışmaya çalışıyoruz. Yani ön yargılı olmadan gezip görmeye ve sizlere göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. En önemlisi öğrenmek, sorularımıza yanıt bulabilmek ve bu insanları yargılamamak, aşağılamamak, küçük görmemek. Çünkü çok uzun yıllar sömürülmüşler. İngiltere burayı uzun yıllar sömürmüş arkadaşlar, İngilizler. Britanya İmparatorluğu buradaki bütün zenginlikleri almış, götürmüş kendi memleketine. Bu insanları eğitimsiz bırakmış. Ve sonrasında gelişen durumlar vesaire, kültür faktörü derken yaşayış bu şekilde. Çok ağır bir koku var. Ara ara nüksediyor. Ciğerlerime çekiyorum o kokuyu. Şimdi burada meyve sebzeleri vesaireleri görüyoruz. Bunları toplayan işçiler var. Tarlada çalışan işçiler var. Asgari ücreti birazcık araştırdım ben burada. Şimdi sektör değişiyormuş asgari ücret. 2025 verilerine böyle birkaç farklı siteden karşılaştırdım. Aşağı yukarı internette yazan şu: tarlada çalışan işçiler, mevsimlik işçiler günlük ortalama 1.4 dolar kazanıyorlarmış arkadaşlar. 1.4 dolar ortalamaları, yani günlük 1 ile 1.5 dolar arası değişiyormuş günlük kazançları mevsimlik işçilerin. Tekstil sektöründe durum biraz daha farklı. Bir tane fare ölmüş halde, şu an onu görüyorum da size göstermeyeceğim. Zaten görüyorsunuz yani her yer bayağı bir pis vesaire. Fare mağarada görmek çok olası buralarda. Tekstil işçilerin 115 dolar civarı aylık kazançları aşağı yukarı. Tabii bu bir farklı yerlere göre de değişiyor olabilir. Bazısı biraz daha yüksek veriyordur, bazısı biraz daha düşük veriyordur. Bu ortalaması. Bunun dışında atölyede çalışan işçiler varmış. Bunlar da 50 dolarla 60 dolar arası bir asgari ücret alıyormuş aylık. Selamünaleyküm amca. Selamünaleyküm ve berekatuhu. How are you? Nasılsın? Good? Good. İyisin. Maşallahın var, iyisin. Gömleğin ne güzelmiş ya. Takken, gömleğin. Ne güzelmiş vallahi. Maşallah amca. Burada maşallah der, kapıyı açar. Nice to meet you amcam. Eyvallah. Bak senin diyor. Dükkan senin diyor. Sağ ol abla. Donnavat. Burada çok fazla dilenci de var aynı zamanda. Aleykümselam abla. Nice to meet you. Donnavat. Eyvallah amcam. Okey. Bye bye. Çok sıcakkanlı buranın insanları ya. Çok fazla dilenci var bu arada. Yani sizi yabancı olarak görüyor. Para istiyor, yanınıza geliyor, takip ediyor filan. Asgari ücret böyle yani, internette yazan bilgiler bunlar arkadaşlar. Hani benim akranlarım hatırlayacaktır. 90 nesli, ben 93 doğumluyum. Haberlerde görürdük işte şu ülkede günlük 1 dolara çalışıyorlar filan diye. O ülkelerden birindeyiz şu an. Biliyorsunuz Bangladeş tekstil
dediğimiz zaman akla gelen ülkelerden bir tanesi Bangladeş, Vietnam vesaire. Vietnam'a da gitmiştik, orada bununla ilgili bir video da yapmıştım hatta. Ucuz işçilik var, o yüzden bütün markalar burada fabrika açıyorlar ve ucuz işçilik sağlıyorlar buradan. Bu da işte günlük 1 dolar kazanan ülkelerden bir tanesi insanlar, yani günlük 1 dolar, aylık 30 dolar, 35 dolar para kazanıyor ve böyle hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Bangladeş'te onlardan bir tanesi. Çevrenizde bir tekstil ürünü varsa açın bakın mesela etiketine. Bir tanesi olmasa diğeri Made in Bangladesh yazıyordur. Öyle bir yere geldik. İnsan emeğinin para etmediği, değer görmediği ülkelerden bir tanesi ne yazık ki. Selamünaleyküm amca. Sen ne güzel tarzın var öyle ya. How are you? Good? Goodbye. Bak amcamızın sakalı, saçına şey örmüş, kafasına böyle şey örmüş. Böyle bir yatak bezi gibi bir şey bağlıyorlar. Burayı da böyle bir düğüm yapıyor, tamam mı? Amca da gösterdim ya, cep olarak kullanıyor. Üzerine de bir de tişört atıyor, tamamdır. Nice to meet you amca. Nice to meet you amca. Punch iniyor şu an. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Burada herkese selam vereceksiniz. Güler yüzünüzü göstereceksiniz. Onlar da size öyle karşılık veriyor. Şuraya baksanıza ya. Oh oh oh, aşağı doğru akıyor. Ne olduysa artık buraya. Pazarın hemen arka tarafında, hatta içinde kalıyor bu kızım, arka tarafı bile diyemem. Çöpleri topluyorlar. Buradaki kardeşlerimiz. Bakın çöpleri topluyor, bu araçla getiriyor buraya, yığıyor. Buradan alıp nereye götürüyorlar bilmiyorum. Her şey var, plastik var, meyve artıkları var, balık artıkları görüyoruz. Bir sürü bir şey var. Hepsi karışmış durumda. Bu şekilde ekmeklerini kazanıyor bu insanlar da. Burada suyla da temizleniyorlar. Selamünaleyküm. Şimdi birçoğunuz için burası kuvvetli muhtemel garip geliyor arkadaşlar. Bana bile birazcık farklı geliyor. Ben Bangladeş ile çok tanıştım. Bu kültüre yakın coğrafyalarda gezdim ama Bangladeş'e ilk defa geldim. Bana bile bazı açılardan tuhaf geliyor, ilginç geliyor. O yüzden kafanızda anlıyorum çok fazla soru işareti oluşuyordur eminim. Dediğim gibi bir önceki videoda da bahsetmiştim. Yargılamadan bu insanları anlamak bence çok zor. Bak samimi bir şekilde söylüyorum, yani asla anlayamayız. Böyle bir yaşam sürmüyoruz, böyle bir kültüre sahip değiliz. Anlamamız zor ama ön yargıyla yaklaşmadan. Hello brother, Türkiye. Seviyorlar bizi. Balık pazarına girelim. Yani ön yargıyla yaklaşmadan izlemek, öğrenmek gerekiyor. Anam. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Maşallah. Korkma, seveceğim sizi, korkma. Uy baksana ya, bir deri bir kemikler ha. Bir deri bir kemikler daha. Ufaklar daha, küçücükler. Arkada da var. Kesip hemen burada satıyorlar. Bir de bu kısmı gezelim ya. Et pazarı, balık pazarı. Şimdi nehir geçiyor Dakka'nın yakınlarından bir yerden. Zaten Bengal Körfezi'ne bağlanıyor nehir. Ben bu büyük balıkları Bengal Körfezi'nden çıkıyor diye düşünmüştüm ama bakın canlı. Nehirden de yakalanıyormuş böyle büyük balık bu arada. Selamünaleyküm abla. Abla çok kameraya gözükmek istemiyor da abi onu çek gibi bir hareket yaptı. Ben de şey yapmadım yani, rahatsız olur abla. Bunun ne kadar tuhaf bir ağzı var. Selamünaleyküm. Oo, büyükbaş bile var ya pazarın içinde. Büyükbaş bile getirmişler ha. Selamünaleyküm. Kaça satıyorsun? Türkiye. Kototaka. Kototaka kaç para demek arkadaşlar? Harella. Dur lan öğreneceğim bakalım kaça satıyorlar. Yaz. Yaz bakalım. Taka. 250 bin taka dedi bu büyükbaş için arkadaşlar. Hemen bakalım 250 bin taka ne kadar yapıyor. 2000 dolar diyor arkadaşlar. Bu ineğe 2000 dolar diyor. 2000 dolar. Dur bir dakika dur şimdi. Bir dakika. Besidam. Besidam çok pahalı demek. Besidam. İn. Düş. Besidam. Yeni fiyat ver bana. Düş. Discount. Besidam. Besidam.
Saya kau tak sakit tu lah. Bak 200 bine düştü. 200 bin ha? Piyasayı bilenler var mı bilmiyorum da 68 bin liraya bırakıyor bunu şu an. Pazarlık yapsam belki daha da uyguna gelir ama 68 bin lira arkadaşlar bu. İnek pazarlığı da yaptık Bangladeş'te. Vay arkadaş ya. Besidam çok pahalı reis. Gel tokalaşalım. Thank you. Donnabat. Donnabat. Büyükbaş pazarlığı yaptık. Bir de eti nerede kesiyorlar ona bakalım. Selamünaleyküm. Burada abimiz oturmuş bir tane taburenin üzerine. Bu kütüğün üzerinde eti parçalıyor. Artık hangi kısmı istiyorsanız. Kuşbaşı mı istiyorsunuz, büyük parça mı istiyorsunuz? Nasıl istiyorsanız hızlı bir şekilde tak 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 sizin için hazırlıyor. Burada da böyle sergiliyorlar, satıyorlar. Zonnavat. Anam 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 tiplere bak ya. Bak burası da ilginçmiş ha. Burası da ilginçmiş. Kasap bunlar. Yani anında canlı hayvan da var. Kesip hemen biçip burada size satıyorlar da aynı zamanda. Hızlı bir şekilde şipşak. Pazarda beni takip ettiler. Gel dediler. 110 bin takaya düştü fiyat arkadaşlar. 110 bin taka. TL fiyatını söyleyeceğim. 37 bin liraya düşmüş bak. O an ciddi alıcı zannetti adamlar beni. Lan üzüldüm şimdi abi. Bir dakika. Ciddiye aldılar. Brother, thank you. Thank you brother. Thank you. Bak şey diyor, fiyat ver diyor. Yok sağ ol. Thank you. Thank you. Kardeş kendine çok iyi bak. Ucuza götürdüler seni. Bye bye. Böyle çöpleri belli bir yere topluyorlar. O gördüğümüz arkadaşlar da arabalarla gelip bu çöpleri alıyorlar. O ziyaret ettiğimiz çöplüğe götürüyorlar. Orada topluyorlar, oradan da artık nereye götürüyorlar bilmiyorum. Ama bayağı bir pis etraf. Onu söylemeliyim yani. Sadece belli yerlerde toplamıyorlar, genel olarak pis. Her yer çöp. Bayağı havasız ya içerisi. Balık kokusu, hayvan kokusu, hepsi birleşmiş, et kokusu. Garip bir senkron olmuş, harmoni olmuş. Ama öyle basık bir hava var ki ve gerçekten Dakka'nın kendine özgü bir kokusu da var diyebilirim yani. Dışarı çıkıyorsunuz, tamam mı? Klimalı bir alanda durdunuz diyelim, otel odanızda ya da şanslıysanız bir kafe bulursanız, restoran bulursanız klima vardır içeride. Her yerde olmuyor. Orada biraz böyle temiz havaya alışıyorsunuz. Temiz dediğim klimanın da soğuttuğu havaya. Sonra dışarı bir adım atıyorsunuz, bambaşka bir şey kokluyorsunuz yani. Mesela ben içeriden çıktım ya, bu hava bana iyi geliyor. Ama normal şartlarda burası da yıpratan bir hava. Değişik bir koku var. Böyle böyle seyahatimiz devam edecek, geçip gidecek ama bu insanlar burada yaşamaya, bu koşullarda yaşamaya devam ediyorlar ne yazık ki arkadaşlar. Yani biz gelip geçeceğiz buralarda. Ama bu insanlar yaşıyorlar. Düzelir mi bilmem. Göreceğiz hep birlikte yani. Bangladeş, ömrümüzün sonuna kadar Bangladeş'in durumunu takip edeceğiz. Artık ne kadar düzelir, nasıl bir gelişme yaşanır ülkede, daha mı kötüye gider? Hep birlikte göreceğiz. Amca da beni dinliyor. Selamünaleyküm amca. Waalaikumsalam. How are you? Good? How are you? I'm good. I am good. Nice. Good. Sakal. Güzel. Nice to meet you. Dannavat. Restorana gittiğinizde bunu yiyorsunuz işte arkadaşlar. Buradan alıyorlar. Yani şimdi bunu gördükten sonra nasıl yiyeceksin? Yiyemezsin ki. İştah kapanıyor. Solda kesiyor. İştah kapanıyor yani.
Ya marketten alınca iyi. Markette bunları görmediğimiz için löpür löpür götürüyoruz. Yemek görmedim. Yemek satan bir yer görmedim. Demek ki bu pazarda yok. Bir yerde vardı sadece. Türkiye! Arkamdan bağırıyor where are you from diye. Yemek satan bir yer görmedim. Demek ki sadece meyve, sebze, hayvan pazarı, et satıyorlar, tavuk satıyorlar. Çok ağır kokuyor ama ya. Aba fare baba. Nasıl kaçtı oraya gördün mü bak. Nereden çıktın lan? Şöyle göstereyim. Mideniz kaldırır mı bilmiyorum ama. Buranın gerçekliği arkadaşlar. Durum bu. Yani turist olarak buraya gelecek olan yoktur diye düşünüyorum. Merak edip de gelen olur belki. Bak burada tüylerini yoluyorlar. YouTube bunları koymama izin verir mi? Hiç fikrim yok bu arada. Midesi kaldıran varsa izlesin buraları, görsün yani. Soframıza bunlar geliyor. Gördüğüm tek yemekçi burasıydı arkadaşlar. Şöyle yağda bir şeyler kızartıyor. Buraya koyuyor. Buradan alıyorsunuz. Orada mercimeği var, bir şey var, patatesi var. Tabağınıza alıyorsunuz. Çok ağır kokuyor ya. Afiyetle yiyorsunuz. Baksanıza burada açık mesela. Çok kötü kokular geliyor maalesef. Burada durum budur. Oy, yoruldum ha. Yoruyor. Kalabalık yoruyor, koku yoruyor, sıcak yoruyor. Hepsi birleşince ciddi anlamda şey yapıyor yani. Yıpratıyor insanı. Neyse bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Yorumlarınızı, fikirlerinizi merak ediyorum. Aşağı ne düşündüğünüzü yazarsanız çok sevinirim ve videoyu da beğenirseniz büyük destek olmuş olursunuz bana. YouTube bizden istiyor bunları arkadaşlar. Biz de sizlere söylüyoruz. Kanalıma abone olursanız ve en önemlisi tüm bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Çok sağ olun, kanalıma abone olup destekliyorsunuz. Tüm bildirimleri açtığınız zaman da ben video yayınladığımda sizlere haber gidecek. Bu oran biraz düşük bende ve şey de düşük yani kanalımı izleyip abone olmayan sayısı da çok düşük. Böyle bir 30 saniye hemen hızlıdan kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum atarsanız gerçekten çok büyük destek olmuş olursunuz. Bangladeş videolarımız, serimiz devam edecek. Kendinize çok iyi bakın.